Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, en son neredeyse 3-4 hafta önce bırakmış olduğumuz yerden devam ediyoruz Siyer-i Nebi yolculuğumuza. Arada Tevhid Ocağı'nda yenilikler ve bu yenilikleri sizlere yetiştirebilmek adına geciktiğimiz için haklarınızı helal ediniz. İnşallah günübirlik olan programlarımızın aynen devamı için gayret sarf ediyoruz. Bir diğer taraftan Siyer-i Nebi'nin 2. cildinin çalışmaları biterken ay sonunda da onun yavaş yavaş baskı sürecine ulaşması için gayretlerimiz devam ediyor dualarınızla. Efendim, milattan sonraki yıllardayız. Daha yeni başlıyoruz. Çünkü bu başlangıçta Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a gidene kadarki süreçte en önemli değişim süreçlerini konu bazlı olarak ele almamız gerekiyor ki bunlardan bir diğeri de sanatla alakalı. Evet, tanrısal savaşlarda bir nevi de olsa dinin hayatımızdaki karşılığını ifadelendirmiştik. Ama bu görmüş olduğumuz putperest inancın sanatla olan ilişkisinden kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Pablo Picasso şöyle diyor bu mevzuda: her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüyünce nasıl sanatçı kalacağımızdır diyor. Çocukluğumuzdan beri var olan bir şeyleri yeniden figür haline getirebilme ve bunu bizden sonrakilere aktarabilme duygusu aslında sadece sanatın kendisiyle değil, hayatın ta kendisiyle hasıl oluyor. Dolayısıyla sanata hayatın ta kendisi demek doğru. Ama hayatın kendisinde nasıl hatalar ve eksiklikler yaparak doğru yoldan, doğru mizandan, sırat-ı müstakimden ayrılıyorsak, aynı şeyi sanatta da söylemek gayet mümkün ve tabidir. Bu tabiatımızda var olan değer, bizlere aksetmiş olan ahengin, kaderimizde var olan hikmetiyle örtüşme süreci olarak adlandırmakta fayda var. İşte bu sürecin kısaca izlerine baktığımız zaman insanın doğru olan o yol minvalinden ne zaman uzaklaşsa, nihayetinde elindeki hemen her şeyi o bozuk yola uygun hale getirmeye çalıştığını, sonra o yolun köşelerine dikilmiş olan putlara baka baka da o yoldan yürümeye gayret ettiğini, karanlıklar içerisinde başını gözünü yardığını, nihayet işin özeti efendim, ne yazık ki Allah korusun, son nefeste imanı veya hayatındaki imanı kaybetme sürecini yaşıyoruz. Bu ders önemlidir, zira milattan önce 3. yüzyılda bulunmuş önemli eserlerden birisi. Çoğunuz duymuşsunuzdur, toprak askerler. Toprağın hemen altında Çin'de bulunmuş olan yüzlerce askerin kumandanlarının başına öldükten sonra var olacağı fikrinin eda ediliyor olması. İşte sanat dünyasını ele alırken sadece putperestlik değil, aynı zamanda o sanatın bize dini anlamda anlattıklarına bakınca Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'la başlamış olan İslam sanatının öncesindeki bütün sanatsal olayların elbette bir sanatçı mantığıyla giremeyeceğiz ama özünü özetine, işaretlerine bakalım ki sonra her şey sıfırdan başlanıyormuş gibi algılanmasın. Burada görülen Çinli askerler sadece bir figür değil aslında. Ölüm sonrasında onların kumandanlarıyla beraber harekete geçme duygusu da değil. Bunlar Çin topraklarına ulaştırılmış olan kimi zaman reenkarne inanışın varlığına delil olarak karşımıza geliyor. Zira sanatsal olarak karşımıza çıkan heykellerin bir kısmı tarihin bir döneminde insanların yeniden canlanabileceğine olan hissiyatla toprak altına gömülü veriyorlar. Yani inanışın zamanla değişkenlik göstermesi olarak karşımıza çıkıyor. Doğal olarak sanatın izlerini takip ettiğimizde inanış biçimlerinin insan hayatlarındaki etkilerini görmemiz de mümkün ki Mekke-i Mükerreme'ye geldiğimizde Allah nasip ederse putların figürlerinden de bahsediyor olacağız. Biraz erken dönemlerden bahsediyoruz ki şu miladın aşamalarını atlatıp Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın doğmuş olduğu döneme geldiğimizde o günün sanatını çok iyi kavrayabiliyor olalım. Efendim, sanat elbette bahsettiğimiz üzere milattan önce 3. yüzyılda başlamış değil. Milattan önce daha 24.000 yılında mamut dişine oyulmuş bir kadın diş başı bulunuyor Çek Cumhuriyeti'nde ve buna tabiri caizse sanatçılar kendi aralarında dünyanın en eski portresi olarak adlandırıyorlar.
Şimdi Siyer-i Nebi çerçevesinde bakılırsa Nuh tufanından öncesine ait olan böyle bir sürecin nasıl olabileceğine dair işaret aslında bizim anlattıklarımızla örtüşmekte kalmıyor. Aynı zamanda bütün dünyaya yayılmış olan, tıpkı bu oymada da görüldüğü üzere, bereket figürlerinin dünyanın dört bir tarafına yayılmasıyla anlaşılıyor. Şimdi arasındaki bağı şöyle bulalım. Milattan önce 24.000 yılında yapılmış olan bu oymayla milattan sonraki sürece gelinceye kadar çoğu zaman Güney Almanya, Fransa, Anadolu gibi Willendorf heykelleri diye adlandırılan bereket heykellerinden bahsediyoruz. Tarihin pek çok döneminde dönem dönem karşımıza böyle bir şey çıkınca, hele ki bunların aynı minvalde çiziliyor oluşu bu işin içinde bir iş var demeye vesile oluyor. Yani Nuh tufanından önce insanların tek bir kıtada birbirleriyle çok yakın iletişim halinde yaşadıklarını bir delil olduğu gibi, bu inanış biçimindeki etken fonksiyonun bir nevi havas mamülü olarak şeytani cinler tarafından insanlara öğretilebilir olduğunun da bir başka göstergesi. Milattan önce 1500'lü yıllara geldiğimiz zamansa bu ve buna benzer figürlerin bu sefer Beni İsrail etkisiyle bambaşka bir zirveye taşındığını göreceğiz. Bir boğa başının Girit'te idame ettirilmeye çalışılırken, aynı boğanın tarihte Hz. Musa Efendimiz'e isyan etmiş olan Beni İsrail'in hayatında da bir karşılık bulduğunu unutmamak gerekiyor. Mısır'daki Büyük Sfenks'e gittiğimizde o büyük krallık içerisindeki etkiyi görüyoruz. Yani bu sefer heykellerin boyu büyüyünce kendilerine has bir krallık olgusunun dünya hayatından sonra varılacak yeni bir yerde aslında büyük krallığa adım atıldığını gösteriyor. Peki biz o krallık kelimesini tarihte sonra bir daha nerede göreceğiz? Elbette ki paganizmde. Peki bu sonra karşımıza nereden çıkacak? Hristiyanlıkta. O göksel tanrının gökteki krallığına erişebilmek için Mısır tanrılarından başlayan bu sürecin hayatın her aşamasına etki ettiğini daha o tarihten göreceğiz. Demek ki Hristiyanların paganizmden etkilenişleri daha Mısır süreciyle başlıyor. Evet, bu sürecin her birisinde sanat için sadece heykellerden bahsedilemez. Aynı zamanda bulunmuş pek çok eser tarihsel bu süreçlerde insanlığın oldukça ileri teknolojileri ya da en azından Nuh tufanından önceki gibi olmasa bile bugün anlatıldığı gibi çok da ilkel olmadıklarını görüyoruz. Bir tunç dökümden bahsedebiliriz örneğin. Milattan önce binli yıllarda parça kalıp dökme tekniğiyle bu çağların neredeyse tamamını kapsayan ama tunç çağı gibi basit bir kelimeyle atlatamayacağımız muhteşem figürlerle karşılaşıyoruz. Anlıyoruz ki Siyer-i Nebi dönemine geldiğimizde Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadıklarını, yaptıklarını anlatınca olur mu öyle şey dememeniz için sanattan bir örnek vermiş oluyoruz. Milattan önce 435 yılına geldiğinde Yunan heykeltıraş Fidias'ın Olimpiyada tapınak için yapmış olduğu tahtında oturan Zeus heykeline kadar genellikle ahiret inancı veya reenkarnasyon veya büyük bir krallık anlayışının karşımıza geçmiş halini görüyorduk. Elbette buna tapınanlar da vardı ama ilk defa tapınılan bir şey bu sefer bir insan olarak karşımızdaydı. Bu ancak Nemrut döneminde görülmüştü. Ama işte daha önce bahsettiğimiz gibi Kudüs topraklarına kadar ulaşacak olan ve ulaşmış olan o Germen kültürünün felsefik anlayışına sahip olan insan tiplemesi bu kez adım adım bütün dünyaya bunu yaymak üzerine harekete geçmişti. İnsan tanrılar adım adım geri geliyordu. Bu insan tanrılarının heykelleşme süreci putperestlik inancının sadece Arap topraklarında çok cahilane bir duruş sergilemeye vesile olamayacağını, aslında bütün dünyada putların sarmaş dolaş bir hayatın merkezine alındığını göstermek adına anlatıyoruz bunları. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzünde peygamberlik vazifesine başladığında sadece Mekke-i Mükerreme'de yoktu putlar. Bunlar o kah Ege bölgesinde Zeus'la, kah Mısır bölgesinde Sfenkslerin o tarihe kadar uzanmış kalıntılarıyla ve Resulü gibi aleyhissalatü vesselam döneminde de göreceğimiz dünyanın farklı ülkelerindeki putlarla bir kez daha gündeme geliyor olacaktı.
Demek ki tevhid sadece bir noktaya değil, bütün dünyaya sözünü söylemek üzerine geliyordu. Bu söylemin izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bu izler sadece sanat alanında değil, her türlü inanış biçiminde var. Yarın Allah nasip ederse Hristiyanlıktan önce yaşanmış ve yaşanmaya devam eden dinlerdeki İslam'ın etkisinden bahsediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.